Merhabalar, Kulinaria Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere patlıcan turşusu nasıl yapılır paylaşmak istiyorum. Bu tarifi ablamdan aldım. Biz tadını çok beğendik. Sadece yemeklerin yanında değil, kahvaltılarda sos olarak bile tükettik. Hemen malzemelerine geçiyorum. Yaklaşık olarak 9 adet domates kullanıyoruz. 4 adet patlıcan kullandım. 1 baş sarımsak, maydanoz, 1 bardak üzüm sirkesi, 5 adet acı sivri biber kullandım ve tuz kullanıyoruz. Patlıcanlarımın kabuklarını alacalı olacak şekilde soydum ve patlıcanlarımızı küp küp küçük bir şekilde doğruyoruz. Ve patlıcanlarımızın hepsini doğrayıp tuzlu suyun içerisine alıyoruz. 1 yemek kaşığı tuz ekledim ve suyun içerisinde bekleteceğiz patlıcanlarımızı. Biz de bu arada domateslerimizi doğrayalım. Domatesleri 4'e böldüm. Sadece o yeşil kısımlarını bıçakla kesip aldım. Doğramış olduğum domatesleri mutfak robotunda parçalayacağım. İyice parçalanana kadar robottan çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Suda bekleyen patlıcanları bir tencereye alıyorum. İyice suyundan süzerekten. İçerisine robottan geçirdiğim domatesleri ekliyorum. Bir demet maydanoz kullandım. Maydanozumuzu da aynı şekilde ince ince doğruyoruz. Doğradığım maydanozları da ekliyorum içerisine. Biberlerimizi de ince ince doğruyoruz. Ben acı biber kullandığım için biber miktarını az tuttum. Siz isterseniz tatlı biber kullanırsanız daha fazla biber de ekleyebilirsiniz içerisine. Bir baş sarımsak kullandım. Sarımsakları da ince ince doğruyoruz. Ve bütün hepsini içerisine ekliyorum. İçerisine tabii ki iyotsuz tuz kullanmamız gerekiyor. 3 yemek kaşığı iyotsuz tuz ekledim içerisine. Bir bardak üzüm sirkesi ekledim. Bardak ölçüm 200 mililitre. Ve içerisine bir bardak da su ekliyorum. İyice karıştırıyoruz. İçerisindeki tuzun erimesi için de bir süre beklememiz gerekecek. Ağzını kapatıp içerisindeki tuzun erimesi için bekliyoruz. Yaklaşık olarak 3-4 saat civarı bekledim. Şimdi karıştırıp tekrardan içerisinden turşunun suyundan alıp bir tadına bakmamız gerekiyor. Tuz miktarı yeterli geldi mi gelmedi mi ona bakmamız lazım. Yeterli geldiği için ekstra tuz eklemedim ben. İçerisine yaklaşık olarak bir 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. Siz tuz miktarına kendiniz bakıp eğer az geldiyse tekrar ekleyebilirsiniz. Zeytinyağını da ekledikten sonra iyice karıştırıyorum.
Ve kavanozların içerisine turşuyu alıyorum. Kullandığım kavanozlar 9 mililitrelik kavanozlardı. Ne kadar çıktı? Videonun sonunda göstereceğim sizlere de. Kavanozların hepsini doldurdum. Tam 3 kavanoz çıkmasa bile 2,5 kavanozdan biraz fazla çıktı. Kenarlarını bir peçete ile temizleyip kavanoz kapağı ile ağzını sıkıca kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Turşularımız dışarıda beklettim ben. Yaklaşık olarak bir 5-6 günün sonunda turşular hazır olmuştu. Havaların da sıcak olması daha çabuk olmasını etkiledi turşularımızı. 5-6 günün sonunda çok lezzetli böyle bir turşu oldu. Görüntüsü ve kıvamı gördüğünüz gibi çok değişti. Ve tadı çok lezzetliydi. Biz sadece yemeklerin yanında değil, kahvaltılarda sos olarak da tükettik. Tam da patlıcan ve domatesin bol olduğu bir dönemdeyiz şu dönem. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Miktarını isterseniz siz artırabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.